Polis Akademisi'nde okumayı tercih ettim. 4. sınıftayken mezuniyetimize 2-3 ay kala okulumuzu kapattılar. Planlarımdan bir tanesi burası Amerika'ydı. 4,5 yıl Türkiye Hava Yolları'nda çalıştım. 2 yıl eğitim başkanlığında çalıştım. 2,5 yılda operasyon merkezinde çalıştım. Business'ını kurma nasip oldu. Tişört baskı işi yapanlara biz baskı hizmeti veriyoruz. Ben yurt dışına çıktığımda kafam çalışmaya başladı diyorum. Psikolojik olarak çok yıprandı. Daha sonra çok nadir görülen bir kansere yakalandı. Özgürlüğü hissettim diyebilirim. Öyle bir hayat yaşayın ki insanlar sizi Allah'a havale etmesinler. Sizi Allah'a emanet etsin. New Jersey'den herkese merhaba. Bugün tutunanlarda Türkiye'de Polis Akademisi sonrasında Türk Hava Yolları'nda çalışıp bugünlerde göç ettiği yerde baskı işi yapan Şaban Beyazıt Bey ile beraberiz. Merhabalar. Şaban Bey merhaba. Şaban Bey buraya ne zaman geldiniz? 2021 yılında geldim. Arada 3 sene içerisinde burada çok güzel atölyeler kurmuşsunuz. Ne iş yaparsınız tam olarak? Tişört baskı işi yapanlara biz baskı hizmeti veriyoruz. İşinizi daha çok konuşacağız. Buradaki o tutunma sürecinizi de konuşacağız. Ama ondan önce şöyle sizi tanımak istiyoruz. Şaban Beyazıt kimdir? 93 yılında Van Gevaş ilçesinde bir köyünde doğdum. 7 kardeşli bir ailede yetiştim. Annem ev hanımı, köy işleriyle meşgul olurdu daha çok. Babam ise postanede şoförlük yapardı. İlkokulu köyde bitirdim. Daha sonra yatılı okulu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okudum. Liseyi Bursa'da okudum. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girip Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğini ve yine Polis Akademisi sınavına girip Polis Akademisi'ni kazandım. Aileme yük olmamak için devletin bütün imkanlarını sağladığı Polis Akademisi'nde okumayı tercih ettim. 4. sınıftayken maalesef mezuniyetimize 2-3 ay kala okulumuzu kapattılar. Bizi de farklı bölümlere gönderdiler. Kaderin cilvesi Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazanmışken Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi'ne gönderdiler beni. Uludağ Üniversitesi'nde eksik olan derslerimi tamamlayıp mezun oldum. Üniversiteyi bitirdikten sonra ben akademisyen olmayı karar verdim. İngilizce ve ALES'e yönelik çalışmalar yaptım. Bu süreçte de üniversite sınavına da girmiş oldum. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Transkriptlerimizi verdik. Polis Akademisi'nde gördüğümüz hiçbir hukuk dersini saymadılar. Zorluk çıkarttılar sırf Polis Akademisi'nde okuduğumuz için. Bizden önceki sene giren arkadaşların da sayılan derslerini bir sene sonra sayılan derslerini iptal ettiler ve bir sene daha okullarını uzattılar. O şekilde bir mağduriyet yaşadık. Bir yandan hukuk fakültesinde derslerime, sınavlarıma gidip geliyordum. Bir yandan da kongre organizasyon işleri yapıyordum. Kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Arkadaşlarımızdan akademisyenlik, araştırma görevli sınavlarına girip birinci olduğu halde mülakatla elenen arkadaşlarımız oluyordu. Bunu da gördükten sonra ben akademisyen olma fikrinden vazgeçtim. Özel sektörde çalışmak için başvurularda bulundum. Türk Hava Yolları'nda sınavını başarıyla geçtim. Mülakatlarda da başarılı geçtikten sonra işe kabul edildim. 4,5 yıl Türkiye Hava Yolları'nda çalıştım. 2017'den buraya geldiğim sürece kadar 2 yıl eğitim başkanlığında çalıştım. Eğitim başkanlığında profesyonel gelişim eğitimleri veriyorduk. Profesyonel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü'nde biz eğiticinin eğitimi, müzakere teknikleri, sunuş teknikleri, bu presentation teknik dediğimiz İngilizcesi, işte bir konuşma yapma, bir speeching yapma, bunun gibi bir eğitim veriyorduk. Sahnede nasıl konuşulur, bir sunum nasıl anlatılır? Tabii ki önce bunların eğitimlerini aldık. Daha sonra biz bunları eğitim verdik. Daha sonra operasyon birimine geçtim. İstasyonlar operasyon kontrol uzmanı olarak çalıştım. Türk Hava Yolları'nın operasyonunu takip ediyorduk. 7/24 usulüne göre vardiyalı çalışıyorduk. Polis Akademisi'ndeki öğrenciler sonuçta gerçekten ülkenin genç beyinleriydi, güzel beyinleriydi. Onların mesela okuldan atıldıktan sonraki hayat süreçleri nasıl oldu genelde? Üniformayı yıllarca giyen birisi okuldan gönderilince tabii ciddi sıkıntılar yaşadılar, problemler yaşadılar. Ben de yaşadım tabii ki. Çok yakın bir arkadaşım, aynı sınıfta okuduğumuz bir arkadaşım psikolojik olarak çok yıprandı. Daha sonra çok nadir görülen bir kansere yakalandı. Genç yaşta vefat etti maalesef. Psikolojik olarak etkilenen çok arkadaşımız oldu. Bu süreçte tabii ki zorlandık ama hayata tutunmak gerekiyor. Onu yapmaya çalıştık. Çok var arkadaşlarımdan. Avrupa'ya göç edenler var, Amerika'ya göç edenler var. Dünyanın her tarafına, Avustralya kıtası dahi göç eden arkadaşlarımız var. Hatta burada beraber çalıştığımız arkadaşlar da var. Türkiye'den çıkışınız nasıl oldu? 2019 yılında pasaportumu ve vizemi aldım. İlk gezi planlarından bir tanesi burası Amerika'ydı. Ancak Covid'den dolayı
gelemedim. O süreçte de işte eşimle tanıştım. Evlendikten sonra ben gelebildim. Geldikten sonra da zaten kafam çalışmaya başladı. Ben hep öyle diyorum. Şunu diyorum arkadaşlara. Ben yurt dışına çıktığımda kafam çalışmaya başladı diyorum. Çünkü sağlıklı düşünmüyorsunuz. Oradaki ortam sizi çok ciddi manada boğuyor. Verimliliğinizi düşürüyor. Sorunların içerisinde hapsediyor deyim yerindeyse. Göç ettikten sonra ilk geldiğinizde neyle karşılaştınız? Özgürlüğü hissettim diyebilirim. Yıllardır görmediğim, unuttuğum diyebileceğim bir duyguydu. Burada çok farklı bir şey. Hani normalde polis görünce ürkersiniz ama burada öyle bir şey hissetmiyorsunuz. Hukuk, adalet var. Bir polis sizi durduk yere durduramıyor. Durdurduğu zaman niye durduğunu açıkça söylüyor. Kendi adıma tutulma sürecini kolaylaştıran en önemli hususlardan bir tanesi dil probleminin olmaması. O tutulma sürecimin ilk başlangıç noktası Houston. Arkadaşlarımı ziyaret ettim. Yıllardır görmediğim arkadaşlarımı, sevdiklerimi gördüm. Bir arkadaşımda kaldım. Bir ay boyunca onun evinde kaldım. İlk başta işte arkadaşlarıma yardım ediyordum. Tişört işi yapan arkadaşlarıma pizza dağıttım, bunları yaptım. Farklı bir sürü iş yaptım yani. Hatta bir arkadaşa 5-6 ay boyunca elektrik işlerinde, tamir işlerinde yardım ettim. Bir elektrikçilik geçmişim de var diyebilirim. Delivery ve elektrik işi yaparken bir yandan da cyber security kursu alıyordum. İlgim olan bir alanda da deneyim kazanıp bir sertifika alıp o alanda da iş düşüncem vardı. Tabii business her zaman aklımın bir köşesiydi. Hatta arkadaşlar bana soruyordu bazen. Ya sen business yapmak istiyorsun. Niye IT ile ilgili bir kurs alıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Cevabım şu oluyordu. O benim için basamak olacak. Tabii günün sonunda business'ımı kurmak nasip oldu. Business'ı kurma süreciniz nasıl oldu? İlk geldiğimde Houston, Texas'taydım. Orada arkadaşım bu işleri yapıyordu. Çoğu kişi zaten orada bu işleri yapıyor. Benim yaptığım şekilde yapmıyorlar. Farklı yapıyorlar. Farklı bir yönüyle bu işe başlamak nasip oldu. Bu işi ilk başta Houston'da gördüm. Oradaki arkadaşlara da onların çok fazla bende katkısı, emeği oldu, destekleri oldu. Gördüğüm kadarıyla bayağı bir makine var burada. Dolayısıyla bu makinelerle burada ne yapıyorsunuz? Biz burada DTF baskı işi yapıyoruz. Baskılar üretiyoruz. Şimdi yaptığımız baskıları müşteriler bize web sitesinden ya da e-mail ile bir şekilde ulaştırıyorlar. Biz o baskıları printer'dan basıp onlara veriyoruz. Baskılar üretiyoruz. Bu baskılar bilgisayardan yazıcıya geçiyor. Yazıcıdan basıldıktan sonra arkasına yapışkan geliyor. Yapışkan geldikten sonra şu şekilde çıkıyor. Çıkan ürünler baskıya hazır hale geliyor. Kalite kontrollerini geçen ürünleri biz bu şekilde rulo haline getiriyoruz. Müşterilerimize ya kargoyla gönderiyoruz ya da onlar geliyorlar bizim store'umuzdan pick-up yapıyorlar. Şu şekilde kargolayıp müşterilerimize ulaştırıyoruz. Pick-up noktamız var. Burada insanlar geliyorlar. Kendi order numaralarını söylüyorlar. Orderlarını biz onlara teslim ediyoruz. Peki bu ürünleri alıp ne yapıyorlar? Bu şekilde tişörtler yapıyorlar. Tişörtlere baskılar yapıyorlar. Çantalara böyle baskılar. Aynı şekilde kağıda basabiliyorlar. Yastıklara basabiliyorlar. Çoraba basabiliyorlar. El çantaları yapabiliyorlar. Bundan başka bir atölyeniz daha var anladığım kadarıyla. Burası biraz daha küçük bir yerdi. Yetmeyince biz de ikinci bir yer açtık. Burası da ikinci atölyemiz. Burada yine aynı şekilde baskı hizmeti veriyoruz. Burada farklı olarak da diğer bir makinamız var. Yine stickerlar üretiyoruz. Ürettiğimiz baskılar metale, plastiğe, cama, ahşaba giden ürünler. Amblemin hikayesi şöyle. Biz verdiğimiz hizmeti yani böyle çok iyi seviyede vermeyi hedefliyoruz. Gayretimiz o yönde. Ondan dolayı Legend Transfer dedik. Bu isim olsun dedik. Karakter bir maskot oluşturalım dedik. Bunun için de bir kuşu seçelim istedik. Amerika'da özellikle kartal, şahin gibi kuşlar burada meşhur olduğu için böyle renkli olması için de biraz daha kuştan çıkarak papağana doğru gittik. Elinde tuttuğu da bizim ürettiğimiz ürünler. Genç yaşta göç ettiniz. Peki bu göçün de içinde olduğu hayat size en çok neyi öğretti? En çok bana yardımlaşmayı, dayanışmayı öğretti. Göç ettiğimde bana çok dokunan insanlar oldu. Bana desteği olan çok insanlar oldu. Ben de aynı onların yaptığı gibi insanlara faydalı olmayı, onlara dokunmaya, onlara yardım etmeye çalışıyorum. Burada şu an bizimle çalışan arkadaşlarımızın çoğu Türkiye'den gelen şekilde göç etmiş arkadaşlar. Mümkün olduğunca onların buraya ayak uydurması, bir yere gidip gelmelerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir araba almaları konusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ehliyet alacaklar, nasıl alacaklar o konuda onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Banka hesabı açmalarında yardımcı oluyoruz. Bu şekilde elimizden geldiğince dokunabildiğimiz insanlara
insanlara dokunmaya çalışıyoruz. O ilk geldikleri süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü burası Türkiye'den biraz daha farklı, bireyselliğin olduğu bir coğrafya. Dolayısıyla ilk geldiği zamanlarda insanlar kendilerini yalnız hissedebiliyorlar. Tabii göç zorluklarla beraber size yeni deneyimler katıyor ve sizi bir adım öteye taşıyor. Tabii ki memleketimizi seviyoruz ama oradaki koşullar insanların bir şeyin içerisinde sıkışmış ve düşünme, farklı yapabilmesine engel bir şey. Buraya ilk geldiğim zaman daha iyi düşünme, daha sağlıklı düşünmeye başladım. Göç kesinlikle kafayı çalıştırıyor. Göç etmeye kesinlikle ferahlık vardır. İnsanlar belli bir süre bir yerde yaşadıkları sonra oraya alışıyorlar. Hep aynı şeyleri yapıyorlar. Ama göç ettiğiniz yerde her şey size yeni. Farklı şekilde düşünebiliyorsunuz, farklı şekilde yaklaşabiliyorsunuz. Mesela bir yerde bir fırsat var. Belki insanlar hep aynı güzergahta gidip geldiği için onu göremiyor ama siz oraya yeni gelen birisi, orayı keşfetmeye açık olduğunuz için biraz daha algınız daha açık oluyor ve orada biraz daha başarılı olma imkanınız orada yaşayan insanlara göre daha iyi oluyor. Herkese sorduğum bir soru var, size de sormak istiyorum. Herkesin görebileceği bir yere bir baskı yapacak olsaydınız şöyle, oraya ne basmak isterdiniz? Kendimden bir söz değil ama bugünlerde duyduğum ve beni çok etkileyen bir sözü yazmak isterdim. Öyle bir hayat yaşayın ki insanlar sizi Allah'a havale etmesinler. Sizi Allah'a emanet etsinler. Bunu yazmak isterdim ve buna göre bir hayat yaşamayı da isterim. Göç etmek zorunda kalan genç girişimcilere ne tavsiyeniz olur? Öncelikle korkmamalarını ve mümkün olduğunca öğrenmeye açık olmalarını tavsiye ederim. Benim tavsiyem insanların ticarete yönelmeleri, ticareti denemeleri, borç harç ederek bir şeyler denemeleri değil de kendi ufak imkanlarıyla bir şey alıp satmaları. Risk almak lazım ama bir deli gibi hiçbir şeyi görmeden, araştırmadan, bakmadan değil de yani o işle ilgili yeterince bilgiye sahip olduktan sonra riskini ölçüp biçtikten sonra bir şeye girişmek lazım. Herkesin her şekilde yaptığı işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Farklı bir şey yapmaya çalışsınlar. Normalde yapılan bir şeyi farklı bir şekilde yapmaya çalışsınlar. Diğer bir şey de çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca startup mantığıyla yapmaya çalışsınlar. Minimum yatırımla, minimum riskle gitmeye çalışsınlar. Bu bir süreç işi aslında. İnsanlar zannediyor ki yani bir şey bir anda oluveriyor. Aslında sizin 5-6 yaşında öğrendiğiniz bir şey, hayatınız boyunca belki yaptığınız o ufak ufak şeyler, bir Lego'nun parçaları gibi günü geldiği zaman size lazım oluyor. Vakti zamanda okuduğunuz bir kitap, gittiğiniz, yaptığınız bir spor, öğrendiğim dil, yatırımım bana bir şeyler kattı. Örneğin ben sunuş teknikleri eğitimi veriyordum. Kendi ürünlerimi götürüp sunduğum zaman mesela bunu kullanıyordum. Nasıl kullanıyordum? Örneğin mesela Steve Jobs'un meşhur bir şeyi vardır. Sunum yaparken cebinden telefon çıkarır, bir şey yapar. Ben de mesela ürünlerimin bazılarını bu şekilde mesela cüzdanıma yapıştırıyorum. Hemen çıkarıyorum. İnsana diyor ki mesela bu şekilde de kullanabilirsiniz diyorum. Mesela telefonuma yapıştırıyorum. Bunu mesela sunuşlarda kullanıyorum. Aslında bu bir sunuş tekniği. Yine örneğin ürünlerinizi tanıtıyorsunuz. İnsanlar niye sizi dinlesin? Etkili bir şekilde kendi ürününüzü 30 saniye, 40 saniye, 1 dakikada anlatabilirseniz adamı ikna edebiliyorsunuz. Dolayısıyla o açılardan o sunuş teknikleri eğitimi burada aslında işimi gördü. Mesela müzakere teknikleri işte iş yeri kiralarken veya bir ürün alırken, ürün satarken işime yaradı. Bir şeylerin kolay olmasını istiyorsak az da olsa zaman içerisinde yavaş yavaş da olsa bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Bir şey yaparken başka bir şeyi de halletmeye bakmaları gerekiyor. Ben bunu yaptım. Çoğu zaman mesela yemek dağıtırken canlı derse girmişliğim oldu. Bence sıfırdan başlamanın avantajı biraz cesaretli oluyorsunuz. Ama tabii burada önemli bir nokta var. Bence pes etmemek. Ben böyle geriye dönüp baktığım zaman çok pes edebileceğim noktalar var böyle gözümün önünde gelen. Belki de en önemli şeylerden bir tanesi danışıp fikrini sorup ya böyle bir durum var hani ne tavsiye edersin dediğim zaman bana destek olan arkadaşlarımı da unutamıyorum. Hani onların destekleri de benim için çok önemli. Türkiye'de bazı mağduriyetler yaşadın ve bazı mücadeleler verdin. İş hayatın da oldu. Şimdi yurt dışına geldin. Burada bir iş hayatın var. Buradan Türkiye'yi görme şansın var. Nasıl görüyorsun? Türkiye'ye buradan baktığım zaman maalesef mutsuz insanlar görüyorum. Bu beni üzüyor tabii ki. İmkanı olan herkesin daha güzel, daha iyi bir hayata geçmesini diliyorum. Mümkünse göç etmelerini tavsiye ediyorum. Memleketi özlüyor musunuz? Tabii ki özlüyorum. Ailemi özlüyorum. Şükür görüşebiliyoruz, telefonlaşıyoruz, görüntülü konuşuyoruz. Doğa güzellikleri olarak da bakacak olursak çok güzel bir yerdeyiz. O açıdan da tabii ki buralar da çok güzel. Sohbet de güzel gidiyor ama vaktimiz dar. Sonuna gelmiş olduk.
Son olarak ne demek istersiniz? Herkes belli şeyler yaşadı, sıkıntılar yaşadı ve yaşıyor, zorluklar yaşıyor. Ancak umuda tutunmak gerekiyor. İnsanların umutlarını kaybetmemelerini çok isterim. Göçün bereketiyle o umutlarını göçle beraber bulmalarını, yakalamalarını çok isterim. Göçün ayrı bir bereketi var. İmkanı olan herkesin bu bereketten nasiplenmesini çok isterim.